Sizlerle bugün çok eğlenceli bir deney yapacağız. Deneyimizi yapmadan önce yağmurun nasıl oluştuğunu biliyor muyuz? Ya yağmur damlaları bize nereden geliyor çocuklar? Buluttan geliyor değil mi? Gökyüzündeki bulutlardan böyle pıt 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 sular damlıyor ve yağmur oluşuyor. Şimdi yağmur suları biliyorsunuz insan hayatı için çok önemli. Bütün yaşam kaynaklarımız, su yaşam kaynaklarımız, barajlarımız, nehirlerimiz, göllerimiz yağmur sularıyla besleniyor. O suların birikmesi sonucu biz evlerimizde kullandığımız suları, içtiğimiz suların tamamını bu sayede elde ediyoruz. Şunu diyebiliriz, su hayattır. Ve bu hayatın başlangıcını sağlayan şey de aslında yağmurlarımız. Bakın, yağmur deneyi için ben size çok fazla bir malzemeye ihtiyaç duymadan göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu cam fanusun içine ben biraz su biriktirdim. Ne eksik yağmur olması için? Ne eksik? Bulut eksik. Evet. O zaman şimdi ben bu fanusun içine bulut oluşturayım mı? Evet, bakın. Bakın bulutlarımız. Evet, bulutlarımız oluştu. Gördüğünüz gibi gökyüzünde bulutlar oluşmaya başladı. Şimdi bulut oluştuktan sonra ne yağar? Yağmur. Evet, bu gıda boyamızı da yağmur olarak kullanıyoruz. Bakın bulutların üzerinde böyle yağmur suları birikir yağmur suları. Ve gördüğünüz gibi yağmur yağmaya başlar bulutlardan. Evet, görüyorsunuz mu yağmur nasıl yağıyor? Evet, önce yağmurumuzu biraz izleyelim bakalım. Bakın nasıl damlıyor. Evet, yağmurumuzu izleyelim. Bakın, gördüğünüz gibi yağmurumuz oluştu ve yağıyor. Nasıl? Güzel görünüyor mu? Evet, bakın gördüğünüz gibi çeşitli yerlerde tıpkı dünyamızda olduğu gibi çeşitli yerlerde yağmurlar nasıl yağıyorsa burada da yağmurumuz bazı noktalardan fırsat bulduğu bazı noktalardan aşağı inerek yağdı aşağıda ve birikmeye başladı. Görüyoruz değil mi? Evet, deneyimizi sevdik mi çocuklar? Evet, her hafta bir deney yapıyoruz ve güzel zaman geçiriyoruz değil mi? Deney yapmaya devam edelim mi? Tamam. Evet, deneyimiz bu kadar. Fırtına deneyi. Siz izlerken böyle çok şaşıracağınız, çok güzel bir görselin oluşacağı bir deney. Bakın gördüğünüz bir cam kabımın içerisine bir miktar su doldurdum. Şimdi içine ben bir tane mum koyacağım. Yanan bir mum koyacağım. Evet bakın. Evet mumu koydum suyun bakın ortasına. Muma su gelmiyor. Şimdi burada benim bir kavanozum var. Bu kavanozun içine bir miktar kolonya dökeceğim. Ama kolonya dökmeden önce gerçi su görülsün diye suyu bir renklendireyim. Evet. Bakın suyun içine biraz gıda boyası döküyorum ki yaptığımız su renkli olursa suyun değişimini, suda hangi hareketlerin olduğunu çok daha rahat görürsünüz. Evet, gıda boyası karışsın diye karıştırıyorum.
Yine ben bir miktar kolonya dökeceğim. Şöyle dökeyim, biraz karıştırayım. Şimdi burada kavanozu daha sonra mumun üzerine kapatacağım. Ama çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Bakın şimdi bir fırtına oluşturacağım. Fırtına nasıl oluşuyor? Su nasıl yükseliyor? İzleyelim, hazır mıyız? Evet, ben çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Hazır mıyız? Evet, kapatıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok iyi izleyin bakın buraya. Hazır mıyız? Oy, çok heyecanlıyım ya. Allah. Kapattım. Evet, gördünüz mü, böyle mini bir fırtına oluştu. Evet, nasıl, deneyimizi beğendiniz mi? Evet, bu deney de güzel, başarılı oldu. Evet çocuklar, şimdi biliyorsunuz yağmur deneyi yaptık. Yağmurun nasıl oluştuğunu, nasıl yağdığını, bulutlardan nasıl damladığını gözlemledik deneyimizde. Sonra yağmur deneyinden sonra ne yaptık? Bir fırtına deneyi yaptık hatırlarsanız. Kavanozu kapattığımızda yanan mum söndükten sonra suyun nasıl fokurdadığını ve fırtına oluştuğunda suyun nasıl hareketlendiğini hep beraber gözlemledik. Bir de büyük kasırgalarda, büyük fırtınalarda havada bir olay oluyordu. Böyle rüzgarın dönmesiyle oluşan bir akım oluşuyordu. Buna ne diyorduk biz? Hortum. Şimdi evde bugün eve gittiğinizde sizin de rahatlıkla yapabileceğiniz bir deney yapacağız. Bu deneyi yapmak çok kolay. Çok fazla malzemeye de ihtiyacımız yok. Bakın, bir kavanozumuz, kapağı olan bir kavanozumuzun içine su dolduruyoruz. Ve herkesin evinde olan bir sıvı bulaşık deterjanı ile ben şimdi size mini bir hortum oluşturacağım ve siz bu hortumu gözlemleyeceksiniz. Bugün eve gittiğinizde hepinizin de bu deneyi yapmasını istiyorum. Evinde kavanoz olan her öğrencim evde, biz bugün öğretmenimizden böyle bir deney öğrendik. Bir deney gözlemledim ve bunu evde yapmak istiyorum diyecek. Evet, evde yapmak istiyor muyuz? Harikasınız. Şimdi deney zamanı. Hazırsanız deneyime başlıyorum. Evet. Şimdi bakın, gördüğünüz gibi kavanozumun içindeki suyun üzerine bir miktar bulaşık deterjanını ekliyorum. Evet, ekledikten sonra kapağımı tekrar kapatıyorum. Evet, kapağımı tekrar iyice kapatıyorum. İyi kapandığına dikkat edin. Bakın, gördüğünüz gibi. Sonra kavanozu çalkalıyorum. Bakın, böyle çalkaladım. Bakın şimdi çalkaladım. Evet, görüyorsunuz mu bakın oluşan hortumu? Evet, bakın bir daha tekrarlıyorum. Çalkalıyorum ve hortumum oluştu. Evet, nasıl, eğlenceli bir deney mi? Eve gittiğimizde deneyimizi evde tekrarlayacaklar, bir el kaldırsın bakalım. Harikasınız. Bunun gibi deneylerin devam etmesini istiyor muyuz? Evet, unutmayın, deneyler devam etsin istiyorsanız bu deneyi izleyenlere de bir mesajımız olsun. Ne yapsınlar? Bu deneyi izledikten sonra mutlaka beğensinler, abone olsunlar, hatta güzel güzel yorum yazsınlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, hadi bakalım, başka deneylerde görüşmek üzere. Hocam. Evet, sizdeyiz artık. Tamam çocuklar. Şimdi deney zamanı. Ne deneyi yapacağız biliyorsunuz mu? Mikrop uzaklaştırma. Mikrop deneyi yapacağız. Artık mikroplardan nasıl kurtuluruz onu öğreneceğiz. Şimdi parkta, bahçede, sokakta, her yerde oynarken ellerimiz ne oluyor? Kirleniyor. Peki düzenli olarak ellerimizi ne yapmamız gerekiyor çocuklar?
Evet, yıkamamız gerekiyor. Neyle yıkamamız gerekiyor ellerimizi? Sabunla. Sabunla yıkadığımızda ellerimiz tertemiz olur, değil mi? Şimdi dışarıda oynarken, elimizi herhangi bir yere sürerken ne oluyor? Kirleniyor. Bakın şimdi bu bizim kirimiz olsun. Ben kirimizi suya atıyorum. Şöyle kirimiz olsun suda. Evet, gördüğünüz gibi bakın artık burada bir elimiz vardı. Elimiz artık ne oldu? Kirlendi. Şimdi ben bu kirli ellerle gidip yemek yerim, meyvemi yerim, değil mi? Doğru mu? Hayır. Ne yapmam gerekiyor? Ellerimizi Ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Neyle yıkamamız gerekiyordu? Sabunla. Bakın bu da bizim sabunumuz olsun. Tamam mı? Sabunumuzda elimizi nasıl yıkarız? Şöyle. Şimdi bu sabun mikroplara değdiğinde ne oluyor? Görelim bakalım. Gördünüz mü? Evet, bu şekilde ellerimizi sabunla yıkadığımızda mikropların böyle kaçıştığını siz göremeseniz de ama böyle kaçıştığını şimdi deneyimizde görmüş olduk. O yüzden ellerimizi düzenli yıkamaya devam ediyoruz. Anlaştık mı? Tamam. Bir daha yapsanıza. Bir daha şu olan kısmı bir daha yapıyorum. Bakın. Güzel oluyor. Evet, çok güzel değil mi? Bakın buraya da değdirelim bakalım gene kaçışacak mı? Artık kaçışmadı. Neden? Çünkü bir kere evet bu kaçışma bir kere gerçekleşti. Bak şimdi tekrar oluyor. Dikkat et. Evet. Hadi şuraya da damlatayım bakayım orada da olacak mı? Oluyor. Oldu. Şuraya da damlatayım bakayım olacak mı? Wow. Kirler Oh my god. oluyor. Işınlanıyorlar. Güzel. Tamam, deneyimiz bu kadar çocuklar.